Jag bara ska hoppa till det. Nu når du rösta. Arkadaşlar merhaba. Kanalım Gezifer'e hoş geldiniz. Bu videoda gece treniyle Moskova'dan St. Petersburg'a gidiyoruz ve hep beraber St. Petersburg'u gezeceğiz. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Öncelikle Moskova'dan St. Petersburg'a tren yolculuğu hakkında bilgi vermek istiyorum. Moskova'dan St. Petersburg'a hızlı trenle veya gece treniyle seyahat edebilirsiniz. Hızlı tren yaklaşık 3,5-4 saat sürüyor. Gece treni ise 8 ile 9 saat arası sürüyor. Moskova'dan St. Petersburg'a her gün 20 ile 25 arası tren seferi var. Bilet fiyatlarına gelirsek, bilet fiyatları bileti önceden alıp almamanıza veya biletin gününe göre değişiyor. Mesela Cuma, Cumartesi, Pazar biletler daha pahalı. Moskova'dan St. Petersburg'a hızlı trenle gitmek istiyorsanız $50 civarı bir ücret ödemek zorundasınız. Eğer acelem yok, gece treniyle 8-9 saatte giderim diyorsanız $30 civarı bir ücret ödersiniz. Biz gece treniyle yolculuk yaptık. Gece saat 10.30'da Moskova'dan trenine bindik. Sabah 7 gibi St. Petersburg'taydık. Gece yolculuk yaparak hostelede bir gece fazladan ücret ödemekten kurtulduk. Trenle yolculuk nasıl derseniz gerçekten de trenle yolculuk harikaydı. Öncelikle kompartman çok temizdi. Çarşaflar, yastıklar bembeyazdı. Ben gereksiz bir uyku çektim. Ayrıca trende çay içip bir şeyler yiyebileceğiniz küçük küçük kafeler de var ve bu kafelerin fiyatları da çok uygun. Tuvaleti de tertemizdi. Her şeyle ben bu yolculuktan büyük keyif aldım. St. Petersburg'a geldiğimizde karnımız acıkmıştı. Bulduğumuz ilk kafeye girdik. Karnımızı güzelce doyurduk. Fiyatlar çok uygundu. 2 kişi yaklaşık $7-8 gibi bir ücret ödedik. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, St. Petersburg'a geldik. Odamıza yerleştik. Şimdi size odanın tanıtımını yapacağız. Şurada küçük bir tuvaletimiz var. Burada biz varız. Burada tuvalet ve banyomuz var. Burada da tertemiz bir odamız var. Devam edelim. Bu ev 5 odadan oluşuyor arkadaşlar. Burada güzel bir köşe oluşturmuşlar. Tertemiz bir mutfak. Burada biz varız. Buraya güzel bir ütü alanı ve çamaşır asma alanı oluşturmuşlar. Bu kadar. St. Petersburg'a bugün geldik arkadaşlar. Biz evi çok beğendik. Tertemiz bir ev. 2 gece kalacağız. Toplam 3.000 lira vereceğiz. Yani günlük 2 kişi 1.500 lira. St. Petersburg'un merkezindeyiz. Merkezinde bir ev. Bu evin adresini sizlerle paylaşacağız. Biz gerçekten çok memnun kaldık. Sizin de memnun kalacağınıza eminim. Tavsiye ediyoruz. Oğlum sen ne düşünüyorsun bu ev hakkında? Ben de çok beğendim evi baba. Çok kullanışlı. Biz burada babam dediği gibi 3 gün kalacağız. Ve çok temiz. Bu da dikkatimizi çekti. Yani ben de size bu evi tavsiye ederim arkadaşlar. Sen de tavsiye ediyorsun. Çok güzel. Biz artık St. Petersburg'un sokaklarında kaybolmaya oğlumla beraber gidelim. Görüşürüz. Şimdi gelin birlikte yürüyelim. Yürürken de ben size St. Petersburg hakkında kısa kısa bilgiler vereyim.
Rusya'nın eski başkenti olan St. Petersburg 1703 yılında Büyük Peter tarafından kurulmuş. Şehir bataklık arazide kurulmuş olsa da zamanla inanılmaz bir değişim ve büyüme yaşamış. Rusya'nın ikinci, Avrupa'nın dördüncü büyük şehri. Kültürel merkez oluşunun yanı sıra binalarıyla da biliniyor. 200 yıl Rus Çarlığı'nın başkentini yapmış. Bolşevikler Mart 1918'de Moskova'yı başkent yapmış. Şehir Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak adlandırılmış. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Boris Yeltsin yönetimi şehrin ismini yeniden St. Petersburg olarak değiştirmiş. St. Petersburg, Batı Avrupa kentleri örnek alınarak inşa edilmiş. Bu yüzden Rusların geleneksel soğan biçimli kubbelerine nadir rastlanır. St. Petersburg şehrinin bu kadar turist çekmesinin başlıca özelliklerinden biri ise dünyanın en çok müze bulundurulan şehri olması. Şehir inşa edilirken birçok Avrupa ülkesinden mimarlar getirtilmiş. Rus sentezi ve Avrupa trendlerinin birleşmesiyle St. Petersburg'un güzel ve görkemli bina ve köprüleri ortaya çıkmış. St. Petersburg sınırları içerisinde yaklaşık 306 müze bulunmakta. St. Petersburg'un en belirgin özellikleri arasında şehri çevreleyen kanallar önemli bir rol oynamakta. Şehrin etrafındaki kanalların tamamında tekne turu yapılmasa da özellikle Nevan Nehri bu aktivite için oldukça elverişli. Bizden kısa bir yürüyüş sonunda Kazan Katedrali'ne geldik. Kuzeyin Venedik olarak bilinen St. Petersburg'da pek çok hayranlık uyandırıcı dini yapı bulunmakta. Kazan Katedrali de bu yapıların en önemliler arasında yer alıyor. Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olan katedral, olanca ihtişamıyla Nevski Caddesi'nin çevresine görkem katıyor. Kazan Katedrali 1801-1811 yılları arasında Andrei Volonykin tarafından inşa edilmiş. Eşsiz bir ölçekte inşa edilen katedral küçük bir bahçeyi ve merkezi çeşmeyi çevrelemekte. UNESCO tarafından korunan katedral benzersiz sanat ve tarih eserlerini bir arada barındırdığından dünyanın en büyük mimari anıtları arasında yer almakta. Kazan Katedrali'ne giriş ücretsiz, 8:30-18 saatleri arası ziyaret edebilirsiniz. Bu videoda Moskova'dan St. Petersburg'a tren yolculuğumu ve St. Petersburg'da ilk günümü anlattım. Ancak siz direkt St. Petersburg'a da gelmek isteyebilirsiniz. Rusya'ya ilk defa geliyorsanız mutlaka gelmeden önce Moskova rehberi ilk gün videomu izlemenizi tavsiye ederim. Rusya'ya ilk defa gelecekseniz bu videoda da birkaç kısa not vermek isterim. Pasaportunuz yeşil veya gri ise vizesiz şekilde St. Petersburg'a gelebilirsiniz. Eğer Bodrum pasaportunuz varsa vize almak zorundasınız ve yaklaşık $100 civarı bir ücrette vizenizi alabilirsiniz. Uçak bileti konusunda ne kadar erken alırsanız o kadar iyi. Ancak direkt St. Petersburg'a gelecekseniz Moskova biletlerine göre fiyatlar biraz daha pahalı. SIM karta gelince ister St. Petersburg'dan alın ya da gelmeden eSIM alabilirsiniz. 10 GB'ın ücreti $15-20 arası. Türkiye'de kullandığınız hiçbir kredi kartı burada geçmiyor. Mutlaka yanınızda ruble, dolar veya euro getirin. Petersburg'da damağınıza uygun yemek bulmakta zorlanmayacaksınız. Biz de bir İtalyan restoranını denedik ve çok memnun kaldık. Her şey harikaydı. Geldik Nevski Caddesi'nde bulunan ünlü Saray Meydanı'na. St. Petersburg'un sosyallik merkezi olan Saray Meydanı önemli birçok olaya da tanıklık etmiş. 1905 yılında yaşanan Kanlı Pazar ve 1917 senesinde gerçekleşen Ekim Devrimi bu meydanda gerçekleşmiş. Meydanın ortasında Alexander Sütunu dünyanın en büyük tek taş sütunu unvanına sahip. 47,5 metre yüksekliğinde ve 700 ton ağırlığındaki sütun iyinin kötüye karşı zaferini gösteriyor. Beyaz geceler devam ediyor. Saat 11:30 ve hava hala aydınlık. Ты возвращалась ко мне сквозь нить и расстояния, но несмотря ни на что пришла судьба злодейка.
Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda St. Petersburg'da gezmeye devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum atarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.